Herkese selamlar dostlar. Herkes iyidir umarım. Yine yeni bir videomuzda inşallah yine güzel bilgiler paylaşacağız. Birçok arkadaşımızın birçok defa sorduğu bir soru. İşte tavuklarımız neden yumurtlamaz gibi bir soru. Tabii bir de bunun tam tersi var. Tavuklarımız en çok ne zaman yumurtlar? Neden işte hangi mevsimde yumurtlar? Neden o mevsimde çok yumurtlar gibi. Şimdi kameramızı çevirelim. Tavuklarımızla beraber bu soruya cevap vermeye çalışalım. Evet dostlar, demin de dediğimiz gibi tavuklarımızın belli mevsimlerde, belli aylarda, belli zamanlarda yumurtlamadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii bunun yanında bir de çok yumurtladığı, yumurtalarının bol olduğu, böyle bol bol yumurta yediğimiz mevsimler, zamanlar var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İşte ne zaman yumurtlar, neden çok yumurtlar gibi o soruya cevap vermeye çalışacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, tavukların en çok yumurtladıkları zaman ilkbahar mevsimi. İlkbahar mevsiminden kastımız da Mart ve Mart'tan Haziran'ın ortasına kadar, belki sonunu da katabiliriz. Çok ciddi derecede yumurta sayılarının arttığını siz de göreceksinizdir. Eğer yeni tavuk beslemeye başladıysanız bu aylarda bol bol yumurta alacaksınız demektir. Fakat bu aylardaki yumurta sayısı kadar diğer aylarda yumurta sayısı olmayacağını da bilmenizi isterim. Dediğim gibi Mart ve Haziran ayları arasında tavukların yumurtasının bol olmasının iki tane temel sebebi var diyebiliriz. Bir tanesi mevsim, havaların güzel olması, yumurtaya tam uygun olması. Diğeri de hayvanın kuluçka zamanının olması, yani civciv çıkarma zamanlarının olması. Allah böyle bir nasıl diyeyim, yetenek bahşetmiş tavuklara. Bu şekilde iki ana sebeple anlatabiliriz. Bunun bir tanesini şöyle anlatayım. Şimdi kuluçka mevsimi dediğimiz tavukların civciv çıkarma mevsimi Mart ayında başlar. Diğer aylarda da olabilir ama ağırlıklı olarak bahar aylarında tavuklar yumurtasından civciv çıkarmayı niyetleniyor, öyle söyleyeyim. Demin dediğim gibi Allah onlara öyle bir içgüdüsel olarak programlamış. O şekilde bir öğretisi var tavukların. Şimdi Mart ayında bu kuluçka mevsimi olması sebebiyle tavuklar yumurtalarını bollaştırırlar. Bu bol miktarda yaptıkları yumurtanın da belli dönemlerde işte üzerine oturup işte 21 gün kalıp civciv çıkarması dönemi oluyor. Diğer etken ise arkadaşlar iklim. Dediğim gibi bahar aylarında tavukların tam böyle yumurta yapmaya müsait, tam böyle sevdikleri bir hava. Ben bunu tabii Türkiye için söylüyorum. Diğer ülkelerde daha farklı hava koşullarıyla karşılaştığı için bu dediklerim farklılaşabilir. Şimdi şöyle o konuyu şöyle açabiliriz. Tavuklar 20 derece dolaylarını çok severler. Yani ne çok sıcağı severler ne çok soğuğu severler. Ortalama 20 derece dolaylarında tavuğun en sevdiği hava sıcaklığı diyebilirim. Biliyorsunuz bahar aylarında yeşillik bol olur. Görüyorsunuz her taraf yemyeşil. Günler uzamaya başlar. Günler uzadığı için yemlenme süreleri daha artar. Yeşillik dediğim gibi yeşilden bir sürü vitamin, işte mineral, işte aklınıza ne gelebiliyorsa hepsini alırlar. Artı börtü böceğin de meydana çıktığı, yani toprak üzerine çıktığı zamanlar bunlar. Toprağın da yumuşak olması sebebiyle kazılıp çok rahat bulunabildiği zamanlar. Tavukların dediğim gibi bahar mevsimi en sevdiği mevsim bu sebeple. Yedikleri tabii bu kadar çeşitlenince de hava da güzel olunca, mevsimde kuluçka mevsimi olunca tavuklar bol bol yumurta yaparlar. O sebeple dostlar Mart ayından Haziran'a kadar tavukların yumurtalarını iyi korumak lazım. Eğer ki aklımızda civciv çıkarmak, kuluçkaya yatırmak var ise eğer, bu mevsimde ben mesela şey yapıyorum. Güzel yumurtalarını seçiyorum tavukların. Bir kenarda bekletiyorum 10-15 gün. Hani olur da kuluçkaya yatan olursa diye kenarda bekletiyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bir kenarda böyle güzel seçtiğiniz, işte temiz, tam yumurta şekilli, pürüzsüz, herhangi bir çatlağı olmayan yumurtaları bir kenarda bekletmenizdir benim size tavsiyem. Çünkü her an kuluçkaya yatan, gurka yatan bir tavuğunuz olabilir. Onu da hemen altına atıverirsiniz. Mesela renkli yumurtalarımı ben ayırıyorum. Renkli yumurtaların içinden de seçiyorum. O şekliyle
Bu tavukların bol bol yumurta yaptığı zamanı iyi değerlendiriyorum. Demin de dediğim gibi dostlar, bahar aylarında tam sevdiği böyle havalarda tavukların yumurtalarını bence bol bol tüketmek lazım. En böyle vitaminli olduğu zaman yumurtanın, çünkü tavuk ne yerse yumurtanın içinde de o var diyebiliriz. Şimdi bazı illerimiz mesela soğuk, hatta şöyle söyleyeyim, bazı illerimizde çok sıcak. Oralarda profesyonel tavuk besleyenler mesela büyük kümesler yaptıklarında kümesin içini belli bir sıcaklık derecesinde tutarlar ve maksimum ölçüde yumurta verimi alırlar. Hani bazı arkadaşlar mesela soruyorlar bize, işte nasıl çok yumurta alabilirim tavuklardan, en çok nasıl, ne verirsem yumurtlar falan. Aslında şöyle söyleyeyim dostlar, Allah bize bunun yolunu göstermiş. Allah diyor ki yani ben en çok tavuğu ne zaman hangi şartlarda yumurtlatıyorsam siz de o şartları sağlarsanız tavuğunuz da çok yumurtlar. En çok yumurtayı yaptığı zaman ne zaman? Bahar mevsimi. Bahar mevsiminin bizim etrafımızda yaşattığı değişiklikler neler? Demin de dediğim gibi işte görüyorsunuz, her taraf yemyeşil, hava sıcaklığı işte 20 derece dolaylarında, işte 18 olur 22 olur fark etmez. İşte her taraftan börtü böcek çıkıyor. Tavukların işte maruz kaldığı gün ışığı, geceler kısalıyor, gündüz uzuyor, yemlenme süreleri artıyor. İşte bunları sağlarsak neymiş? Demek ki tavuklar daha çok yumurta yaparmış. Biz de daha çok yumurta yeme şansına erişebiliriz. Demin dediğim gibi mesela profesyonel kümeslerde işte tavuğu dışarı salmazlar. Tavuklar kümeslerde işte 20 derece dolaylarındaki o sıcaklıkta sabit tutulurlar. Havalandırması çok iyidir. İşte gün ışığı uzun sürsün diye işte içeride ışık yakarlar. Yani normalde 16 saat mesela tavukların gün ışığı görmeleri lazım. O 16 saati eğer tavuğa yaşatmazsanız, işte bir günün büyük çoğunluğunu uyuyarak geçirirse, dışarısı soğuk olursa, işte enerjisini boş harcarsa filan, bunların yumurta yapma şansı azalıyor. Demin işte ne dedik? Allah bize yolunu gösteriyor bu işin. Ben diyor en fazla ne zaman yumurtlatıyorsam tavuğu, siz de o şartları sağlarsanız tavuklarınız bolca yumurtlar, siz de bundan faydalanırsınız. Hatta orada şunu da eklemek istiyorum ben dostlar. Bahar aylarında bol bol yumurta yemek lazım. Bu yumurtanın için biliyorsunuz çok ciddi bir vitamin, protein kaynağı. Özellikle bahar mevsiminde o kadar çeşitleniyor ki etrafınızdaki çiçekler, otlar, işte yedikleri şeyler o kadar çeşitleniyor ki yumurta da çok ciddi derecede zenginleşiyor. Bu zenginlikten faydalanmak lazım. Çocuklarımızı da yedirmek lazım. Tabii şehir ortamında böyle rahat rahat salınarak gezen tavukların yumurtasını bulmak zor. Hatta şöyle söyleyeyim, eşim mesela yemek yaparken yumurtayı sürdüğünde çok ciddi bir sarısı oluyor bizim yumurtaların, fosforlu sarı gibi. Mevsime göre tabii şaşırıyorlar bu kadar niye fosforlu diye. Bakkal yumurtasında bunu bulmanız zor. İnşallah herkes böyle sağlıklı gıdaya erişir diyeyim. Videomu sonlandırayım. Gene sormak istediğiniz sorular olursa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Oğlum yapma şunu yavrum. Bak işte ya. Ayıp. Ayıp ama. Kocaman adamsın ya. Sormak istediğiniz sorular olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve sonuna kadar izlemeyi de unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a